Herkese merhaba, Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün de sizler için 3 boyutlu görünüme sahip, üzerindeki küçük çiçek desenleriyle tam bir vintage havası taşıyan güzel bir motif çalışması hazırladım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Motifimi yaparken koton ipler kullandım. Benim kullanmış olduğum koton ipler orta kalınlıkta, 100 gramda 210 metre uzunluğuna sahip yumuşak bir koton iple çalıştım. Ayrıca şöyle 3,5 milimetre tığ kullanarak ördüm. Motifimizin ölçüsü hemen şöyle bakalım, 18 santimetre oldu. Sizler farklı iplerle çalışırsanız tabii ki daha büyük ya da daha küçük motifler elde edebilirsiniz. Bu motifi çok yönlü olarak değerlendirebilirsiniz. Özellikle yatak örtüsü, yastık çalışmalarında, runner çalışmalarında veya çanta çalışmalarında rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Bu videoda sadece motifin yapımını anlatıyorum. Daha sonra motif birleştirmesine ayrıca kenar çalışması yapmayı düşünüyorum. Henüz karar vermedim ama hem battaniye, yatak örtüsü ya da masa örtüsü olarak kullanacak olursak bir kenar çalışması yapmayı düşünüyorum. Yine ikinci bölüm olarak paylaşacağım. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen motifimizin yapımına başlayalım. Motifimize başlarken klasik motif başlangıcı yapıyoruz. 4 zincir çekerek küçük bir halka oluşturdum. Daha sonra 3 zincirle yukarıya çıktım ve bu şekilde 3 ikili trabzan, 2 zincir, 3 ikili trabzan, 2 zincir şeklinde 4 tane üçerli trabzan grubumu yaptım. Şimdi sırayı tamamlarken şöyle kapatırken tığıma bir ip aldım. Buradan şöyle ilk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ip aldım. Bu şekilde kaydırmayla kapattım. Tekrar bir zincir çektim. Hemen ilk boşluğun içine batıyorum. Bir ip aldım. 2 ilmeğimi birlikte topluyorum. Çok sıkı olmayacak. Direkt sık iğne yaptım. İkinci ilmeğine batıyorum. Buradan bir ip aldım. Şöyle uzattım. 2 ilmeği tekrar toplayarak bir ikili trabzan yaptım. Hemen yanına bir ikili trabzan daha yapıyorum. Sırada gelen 3 tane trabzanımızın üzerine yine ikili trabzan yapacağız. Şöyle bir, ikincisi ve 3. Köşeye geldim. Tekrar 2 ikili trabzan, 2 zincir ve 2 ikili trabzan yapalım. Yine bu 3 tane trabzanımızın üzerine ikili trabzanlar yaparak ikinci sırayı tamamlıyoruz. Sırayı tamamladım. Başladığım yere geldiğimde yine burada yarım köşemiz var. Yarım köşemizi de tamamlıyoruz. İlk boşluğun içine 2 ikili trabzan daha yaptım. Hemen köşemizi yaparken bir ip aldım. Burada ilk trabzanın üzerine batıyorum. Buradan bir ip aldım. 3 ilmeğimi birlikte kapatıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Yine ilk boşluğun içinden şöyle ilmeğimi aldım. 2 ilmeğimi birlikte topladım. İkinci ilmeğimin içinden çok sıkı yapmıyorum bu sık iğnemi. Tekrar bir ilmek aldım ve yine 2 ilmeğimi birlikte kapattım. Hemen buraya bir ikili trabzan daha yapıyorum. Evet, şimdi 3. sırada yapraklarımızı yapacağız. Sıradaki ikili trabzanın üzerine bir ikili trabzan yaptım. Şimdi burada toplamda 7 tane ikili trabzanımız var. Şöyle 1, 2, 3, dördüncünün üzerine devam edeceğiz. Burada 2 tane köşenin içine yaptım. Bir tane de ilk trabzanın üzerine ikili trabzan yapıyorum. İlk 2 ilmeğini aldıktan sonra diğer 2 ilmeğini tığda bıraktım. Şöyle ipimi arkada tutuyorum. Hemen rengimi değiştireceğim. Biraz uzun bırakalım burada başlangıçta.
Hemen 2 ilmeğimi yeni rengimle topladım. Şöyle bu ipimle birlikte yine ana rengimizi de devam ettireceğim. Şimdi 2 tane trabzana atlıyorum. Buradaki trabzanın üzerine battım. Şöyle yarım ikili trabzan yapıyorum. İlk 2 ilmeği topladım, bir ip aldım. Tekrar ikinci ikili trabzanımın şöyle ilk 2 ilmeği topladım. Tığımda 3 ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. Bakın örerken burada çok fazla çekmedim. Şimdi biraz çekeceğim. Çok fazla değil. Şu da zaten başlangıç ipimiz. Arada 2 zincirimiz var. Tekrar aynı trabzanın üzerine 2 yarım ikili trabzan yapıyoruz. İlk 2 ilmeği aldım. Diğerini tığda bıraktım. Tekrar ilk 2 ilmeği aldım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Şöyle tutuyorum. Ya da şöyle de yapabiliriz. Bakın böyle yaptığınız zaman da ilmekler gevşemeyecek. Hemen 3 ilmeğimi ana rengimle değiştirdim. Pardon, topladım, değiştirdim değil, topladım. Hemen şimdi burada 2 tane trabzana atlıyorum, sırada gelen. 3. trabzanın üzerine bir ikili trabzan yapacağım. Tekrar köşenin içine 2 ikili trabzan. Yaprağımızın sağında ve solunda 3 tane ikili trabzanımız olacak köşeyle birlikte. Şöyle biraz çektim. Burada çok fazla çekmenize gerek yok. Çünkü daha sonra bu toparlıyor kendisini. Çünkü burada da yaprak yaparken yine ister istemez çekiyoruz. O yüzden çok hafif çekiyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi 2 zincir, tekrar köşenin içine 2 ikili trabzan. Şimdi tekrar rengimi değiştireceğim. Hemen buradaki ilk trabzanın üzerine şöyle ilk 2 ilmeğimi topladım. Şöyle ipimi arkaya aldım. Bir ipimizi önde tutacağız her zaman değiştirirken, karışmaması için. İkisini birlikte topladım. Şimdi bir ip aldım. 1 2 trabzan atlıyorum. 3. trabzanın üzerine yine yaprağımızı yapacağız. Şöyle 2 ilmeğimi topladım. Tekrar tığımda 2 ilmeğim var. İkinci yarım ikili trabzanımı yapıyorum. İlk 2 ilmeği topladım. 3 ilmeğimi birlikte topladım. 2 zincir, tekrar aynı yere 2 yarım ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi şöyle toplamadan hemen bunu şöyle tutuyorum. İlmeklerimiz ister istemez biraz gevşiyor. Bunlar daha sonra toparlıyor. Evet, şöyle yeni rengimle de 3 ilmeği birlikte topladım. Gördüğünüz gibi bakın. Şu ilk başlangıç ipimiz burada bitti. Şöyle onu arkaya çekeceğim ve orada keseceğim. Evet, şöyle çekelim onu. Hemen bir ip aldım. 2 trabzanı atlıyorum. Köşeden önceki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Şimdi üzerine ördükten sonra biraz daha çektiğimizde daha düzgün oluyor. Şöyle çektim. Köşenin içine 2 ikili trabzan. Tekrar 2 zincir ve 2 ikili trabzan. Yine ilk trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Hemen rengimi değiştireceğim. 2 ilmeğimi topladım. 2 trabzanı atlıyorum. 3. trabzanın üzerine geldim. Yarım ikili trabzan yapıyorum. 2 tane. Şöyle ikincisi ve 3 ilmeğimi birlikte topladım. Hemen şöyle biraz beyaz ipimi çekiyorum. Tekrar 2 zincir. Aynı yere 2 yarım ikili trabzan. Burada yine rengimizi değiştireceğiz. Şöyle öne çekiyorum renkli ipimi. Evet. Yeni rengimle yine ilmeklerimi topladım. Hemen burada 1 2 trabzan atlıyorum. 3. trabzanın üzerine
bir ikili trabzan. Evet, sırayı aynı şekilde tamamlıyoruz. Sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Hemen ilk köşemizin içine 2 ikili trabzan yaptım. Şöyle bir ip aldım. Yine ilk trabzanın üzerinden ilmeğimi aldım. 3 ilmeğimi birlikte topluyorum ve bir zincir çektim. Şimdi bu sırada biraz gerginlik oluşabilir. Gördüğünüz gibi çok hafif bir gerginlik. Şöyle elinizle düzelttiğiniz zaman düzeliyor. Şimdi ikinci sırada bu biraz daha düzelecek. Burada sadece bu yapraklarımızdan dolayı, ama bu yapraklarımızın arası açıldığı zaman burası da düzelmiş olacak. Ya da çok gergin olursa burada 2 değil 3 zincir çekerek de ilerleyebilirsiniz yaprakların arasında. Evet, hemen devam ediyorum. Şimdi yeşil ipimizi kesmedim. Hemen onu keseceğim. Biraz uzun bırakarak keseceğim. Çünkü son yaprağımızı yaptıktan sonra bakın burada sadece üzerine 2 ikili trabzan yaptık. Ve burada kestiğimiz zaman buradan gevşeyip çıkabilir. O yüzden biraz daha burada iğne yardımıyla daha sonra onu sağlamlaştıracağım. Evet, hemen burada yine ilk trabzanın üzerine bir ikili trabzan yapıyorum. Pardon, köşe boşluğuna bir tane yapmışım. Şöyle köşe boşluğuna ikinci ikili trabzanımı yaptım. Tekrar ilk trabzanın üzerine bir ikili trabzan yaptım. Sıradaki trabzanın üzerine de yine bir ikili trabzan yaptım. Şimdi burada tekrar rengimizi değiştireceğiz. Hemen şöyle biraz ipimizi açalım. Evet, hemen buradaki son trabzanın şöyle 2 ilmeğini tekrar çıkartacağım. Şu krem rengine arkaya attım. Biraz ipimi uzun bırakarak son 2 ilmeğimi yeni rengimle topladım. Şimdi bir ip aldım. Burada arada bir tane trabzanımızı bırakıyoruz. Bakın alt sırada 3 tane trabzanımız, sonra yaprağımızı yaptık. Burada da köşeyle birlikte 4 tane ikili trabzanımız var. Şöyle ipimi tekrar yürüteceğim. Şunu da biraz çekelim. Şimdi yaprakların arasındaki 2 zincir boşluğuna geliyorum. Hemen buraya bir ikili trabzan yaptım. Şimdi iplerimizi biraz çekebiliriz. Şöyle 2 ikili trabzan daha yapıyorum. Popcorn yapacağız. Sadece 3 tane trabzanla yapacağız popcornları. İlmeğimi çıkarttım. İlk trabzanın üzerinden battım. İlmeğimi tekrar taktım ve çektim. 2 zincir, tekrar aynı yere bir popcorn daha yapıyoruz. 3 tane ikili trabzanla. 1 2 ve üçüncüsü. Tekrar ilmeğimi çıkardım. İlk trabzanın üzerinden battım. İlmeğimi şöyle tekrar takıp bu taraftan çektim. Üçlü, yani 3 tane trabzanla yaptığımız için birazcık zorluyor. Ve üçüncü popcorn'u yapacağım. Şöyle 1 2 ve 3. Şimdi burada rengimizi de değiştireceğiz ama önce popcorn'umuzu yapalım. Hemen ilmeğimi buradan tekrar çektim. Şimdi burada hemen topladıktan sonra ipimi öne alıyorum. Diğer ipimi aldım. Burada hemen ilmeğimi değiştirdim. Şöyle çektiğimiz zaman bu şekilde devam edeceğiz. Bunu tekrar arkaya aldım. Şimdi bir tane trabzana atlıyorum ve 2 ikili trabzan. Köşeye geldim. Köşelerimiz hep aynı şekilde ilerliyor. Tekrar 2 ikili trabzan. 4 tane trabzanımız oldu. 2 zincir. Köşeyi dönmeden önce bakın burada şöyle hafif pembe rengimi biraz çekeceğim. Çok fazla değil.
Tekrar 2 zincir, 2 ikili trabzan. Köşeyi döndükten sonra çünkü ipimizi çekemiyoruz. O zaman üzerine çok fazla trabzan yapmış oluyoruz. Evet, tekrar başlangıçta 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Hemen şöyle bakalım. Evet. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Ben şimdi ipleri değiştirirken elimi biraz böyle yatay tutmaya çalışıyorum ve oldukça zorlanıyorum ama çok zor değil. Gerçekten kolaylıkla yapabilirsiniz. Ben biraz yavaş göstermeye çalışırken, bu şekilde düz tutmaya çalışırken zorlanıyorum ama hiç zor değil. Şimdi burada yine bir tane trabzanı atlıyorum. 2 zincir boşluğuna geldim. Bu sırada bu 2 zincir boşluğuna 3 tane popcorn yaptığımız için bir alt sırayı da genişletmiş olacak ama dediğim gibi yine de sizler arada 3 zincir çekerseniz de hiç sorun olmaz yaprakların arasında. Evet, tekrar 2 zincir. Evet, tekrar sırayı tamamladım. Hemen yarım köşemi de burada tamamlayıp aynı şekilde köşemizi kapattım ve bir zincir çektim. Şimdi bundan sonra hep aynı renkle devam edeceğiz. Sadece bu iki sıra birazcık tabii ki zorluyor. Burada ip yürüterek ilerliyoruz ama iki sıranın dışında tek renkle ilerliyoruz. O yüzden bu kısımlarda iplerimizi yürüttükten sonra motifimizi kolaylıkla bitirebiliriz. Şimdi hemen ilk trabzanımı yapıyorum yine aynı şekilde. Köşenin içine bir ikili trabzan daha. Şimdi sıradan devam ediyorum. Bütün trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyorum. 2, 3 ve 4. Evet, burada köşeyle birlikte 2, 4, 6 tane var. Şimdi popcornumuzla buradaki trabzanın şöyle araya batıyorum. Şu alttan iplerimizi çektiğimiz boşluktan şöyle araya battım. Buradan şöyle ilk 2 ilmeğimi topladım. Yine yarım ikili trabzan yapacağız. 2 tane. Hemen bir ip aldım. Şimdi aradaki 2 zincir boşluğuna battım. Buradan da şöyle ilk 2 ilmeğini aldım. 3 ilmeği birlikte topluyorum. Yani burada 2 trabzan yaparak teke düşürdük aslında. Hemen yine ilk 2 zinciri boşluğuna battım. Bir yarım ikili trabzan. Sonra sıradaki diğer 2 zincir boşluğuna battım. Yine şöyle ilk 2 ilmeğini aldım. 2 ikili trabzanı birlikte toplayarak örüyorum. Tekrar aynı yere bir tane daha yapıyorum. İlk 2 ilmeği aldım. Diğerini tığda bıraktım. Daha sonra şu araya batacağım. Şöyle ipleriniz çok görünüyorsa şöyle iplerinizle birlikte de alabilirsiniz. Hatta şöyle alttan alacağım ben. Biraz daha fazla olmuş. Şöyle ilk 2 ilmeği aldım.
3 ilmeği birlikte topladım. Şimdi biz burada 3 tane trabzan yaptık ama 6 tane yarım ikili trabzanla yaptık bunu. Şu başlangıçtan, bakın şu başlangıçla son, bu şekilde 6 tane trabzanı, bakın 2, 4 ve 6. Yeni sırada bunların üzerine birer tane trabzan yapacağız. Şimdi sıradan devam ediyorum. Aralarda açıklık olmasın diye yarım ikili trabzanlarla aslında birer trabzan yaptık, ikişer tane yaparak. Evet, tekrar göstereceğim köşeden sonra. Bir kez daha tekrar edelim. Bu kısımları hızlı geçiyorum. Evet, buradaki son trabzanın üzerine de bir ikili trabzan yaptım. Şimdi bir ip aldım, hemen araya batacağım. Burada da ipim biraz gevşek, o yüzden en alttan alıyorum. İpiniz sıkıysa almanıza gerek yok. Hemen şu üstteki aradan da batabilirsiniz. Buradan battım. Bu şekilde yaptığımız zaman biraz popcornlarımız da öne çıkmış oluyor. İlk 2 ilmeği topladım. Diğer 2 ilmeği tığda bıraktım. Bir ip aldım. 2 zincir boşluğuna batıyorum. İlk şöyle 2 zincir boşluğuna battım. İlk 2 ilmeği aldım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. Tekrar aynı 2 zincir boşluğuna bir tane daha yapıyorum. Şöyle bir yarım ikili trabzan, bir ip aldım. Sıradaki 2 zincir boşluğuna tekrar battım ve bir yarım ikili trabzan daha yaptım. Üçünü birlikte topladım. Bir kez daha yapacağız. Her 2 zincir boşluğuna 2 tane yapıyoruz. Şöyle birincisi, ikincisini hemen buradan alıyorum. Yine şöyle aradan battım. İlk ikisini topladım. 3 ilmeğimi tekrar birlikte topluyorum. Sıradan devam ediyoruz. Evet, son sırayı tamamladım ve yeni sıraya başladım. Şimdi burada bütün trabzanların üzerine ikili trabzanlar yapıyoruz. Şimdi yarım ikili trabzanların olduğu yerde arttırma yapmayalım. Hemen buraya kadar geldim. Bakın burada 2 tane trabzanımızı birlikte topladım. Zaten görünüyor, büyük bir ilmek var. Üzerine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle birincisi, 2 ve 3. Popcornların üzerine 3 tane trabzanımız gelmiş oldu. Bunun dışında bu sırayı bütün trabzanların üzerine ikili trabzanlar yaparak tamamlıyoruz. Köşelerde hep aynı şekilde 2 ikili trabzan, 2 zincir ve 2 ikili trabzan. Son sırayı tamamladım. Şimdi bu sırayı tamamladıktan sonra şöyle motifimize bakalım. Gördüğünüz gibi biraz ortada potluk oluşuyor. Şöyle düzelttiğimiz zaman, bakın, düzelttiğimiz zaman eğer düzgün oluyorsa sorun yok demektir. Bakın bu şekilde düzeldi. Hemen hafif bir buhar ütüsü verebiliriz. Motifimiz bittikten sonra ya da gerdirme yapabiliriz. Çünkü modelimizin özelliğinden dolayı burada iplerimizi çekiyoruz. Burada popcornlarımızı yapıyoruz. Burada birazcık potluk oluşuyor. Onu da şöyle dediğim gibi, bakın ben burada biraz gerdirdim ve ütü yapmadım henüz. Gördüğünüz gibi düzgün görünüyor. Şimdi yeni sırayla devam edelim. Şimdi burada hemen şöyle 2 tane ikili trabzanımı yaptım. İlk trabzandan itibaren şöyle arkadan tığımı geçirdim. Bakın burada sık iğne ile yapmış olduğumuz trabzanımız biraz kalın görünüyor. Hatta bazen böyle 2 tane varmış gibi görünüyor.
Burada şaşırmayalım. Hemen buradan şöyle ipimi aldım arkadan ve bir arka ikili trabzan yaptım. Bu sırada bütün trabzanlarımızın bu şekilde arkasından tığımı geçirdim. Üstten tekrar batıyorum. İpimi aldım ve arka ikili trabzan yaptım. Bütün trabzanlarımızın hepsini arka ikili trabzan olarak yapacağız. Sadece köşelerde 2 ikili trabzan, 2 zincir, 2 ikili trabzanımız var. Evet, sanırım anlaşılmıştır. Şimdi bu sırayı tamamladıktan sonra bir sıra daha aynı şekilde şu anda başladığımız gibi bir sıra daha arka ikili trabzan sırası yapacağız. Hemen şöyle bakalım. Ben bundan sonra devam etmeyeceğim artık motifimize. Hemen şu bitmiş olan motifimin üzerinde göstereceğim. Şimdi birinci arka ikili trabzan sırasını tamamladıktan sonra biz şimdi buradayız. Bu sırayı yapıyoruz ve alttaki sırada bu şekilde görünmüş oluyor. Daha sonra yine ikinci arka ikili trabzan sırasını yapıyoruz. Son sırada bütün trabzanların üzerine trabzanlar yaparak son sırayı tamamlıyoruz. Motifimizin anlatımı bu kadar. Çünkü daha fazla devam etmeyeceğim. Önemli olan kısımları anlattım. Buradan sonra hep aynı şeyleri yaparak ilerliyoruz. Evet, motifimizin anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.